Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz stili, multiline stili uygulayalım. Onun için multiline yazıp çizimimiz olarak bakalım e, ne gözüküyor. Şöyle yaptığımız zaman evet, kablo stilinin aktif olduğunu görüyoruz. Stil olarak standart da eskisi çünkü. Şimdi M ile enter deyip tıkladığım zaman arkadaşlar şöyle bakıyorum. Tıklayarak şöyle bir rastgele yapalım ilk önce ve enter'a basalım. Yaklaştığımız zaman en dışlarının 0.5 olan 0.5 ve eksi 0.5 olan kısım, tam ortası yeşil olan kısım ise burası, şöyle çizelim. Şu ortası yeşil 0 ise 0.5, şu mavinin 0.25, alttaki mavinin 0.25 ama eksi olarak 0.25 olduğunu görüyoruz. Ve bunun toplamı 1 olduğu için arkadaşlar burayı ölçelim. 10 yazıyor. Niçin 10? Çünkü scale olayı, ML'de bir scale olayı vardı. Bunu 10 kat büyüt anlamında kullanmışız. Yoksa normalde scale 1 olduğu zaman arkadaşlar S yazıp 1 yaptığımız zaman zaten bu ona göre tam böyle aynı uzunluk olacak. Şuradan şurası bakın 1. Demek ki bunlar da gerçekten 0.25, ortadan yukarı doğru 0.50, ortadan aşağıya doğru eksi 0.50 olduğunu görüyoruz. Evet, demek ki bu ayarlama olayı gayet İsa'nda basit. Yani oradaki 0.5 eksisiyle beraber olunca 1 rakamına denk geliyor. Ve o bir ölçeğinin 20 katını aldığımız zaman scale kısmında ML yazınca burada scale kısmı S yazıp 20 katını büyütmek istediğimiz, 20 kat büyütmek istediğimizi söylüyoruz ve ona göre de gördüğünüz gibi büyük çıkıyor. Gördüğünüz gibi enter'a basıyoruz. Uzunca bu genişçe bir görüntü oluyor böylece. Evet, bunları silelim arkadaşlar şimdi ve bu çalışmayı yapalım. Buradaki çalışmanın üzerinden de devam edebiliriz. Bir de öyle içinde devam edelim. M ile yazıyorum arkadaşlar ve buradan başlayayım. Ve başladığım zaman neyi görüyorum? Bu başladığım yerin devamı giderken üst kısmı daha yukarıda oluyor. Yani onun için bunu iptal edeyim. Şuradan başlarsam o zaman buna göre uygun olacaktır. Dönüşüm, gidişim. Bakın üst sınıra çakışık gidiyor şimdi. Bunu da söylemiştik. Bottom ile top ayarları